Da özellikle kıvamını göstermek için şöyle bakın, düşmüyor, kesinlikle düşmüyor, dökülmüyor. Ağzınıza attığınızda damağınıza yapışıyor. Gerçekten muhteşem bir kıvam oldu. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta 2 kere yaptığım, tadına doyamadığımız, hatta misafirlerimden bana kalmayan, özellikle kıvamı muhteşem çiğ köfte tarifimi vereceğim. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Bu sefer daha kolay olacağı için ben mutfak şefinde yoğuracağım. Öncelikle kabıma 2 su bardağı köftelik ince bulgurumu alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı kaynar suyu üzerine döküp bu şekilde karıştırıyorum ki bulgurlar iyice ıslansın ve şişsin. Evet, daha sonra kapağını kapattıktan sonra bulgurların şişmesi için kenara alıyorum ve çiğ köftemize girecek olan 2 ayrı sosu hazırlıyorum. Bunun için küçük bir kabıma 3 tepeleme yemek kaşığı isot ve 3 tepeleme yemek kaşığı sumağı koyuyorum. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da zeytinyağı olmak üzere 2 parmak kalacak kadar ayırıyorum ve geri kalanını döküyorum. Bunu yapmamızın sebebi hem sumağın hem de isotun renginin yağa iyice geçmesini ve köftemizin tam orijinal renginin almasını sağlıyor. Evet, ıslatmış olduğumuz sumak ve isotu kenara alıyoruz ve diğer sosunu hazırlıyoruz. Rondomun içine 1 adet kuru soğanımı, 1 diş sarımsak ve 3 adet küçük boy domatesimi alıyorum ve iyice kıyıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız ve aşağıya linkini bırakacağım. Onu tıklamanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımı ve domateslerimi kıydıktan sonra şimdi diğer malzemelerini ekliyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası. Bu aşamada ceviz katmıyorum ve onun yerine kahvaltılık acuka sos kullanıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Size de tavsiye ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biberi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı 7 türlü baharat ve 1 çimdik şeker de ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum ve sosumu ayrı bir tabağa alıp kenara alıyorum. Evet, sosu hazırladıktan sonra şimdi içine girecek olan soğan ve maydanozlarımızı çok ince kıyıyoruz. Burası çok önemli. Evet, yeşilliklerimi ince ince kıydıktan sonra ayrı kabıma alıyorum ve özellikle birbirine karıştırmıyorum ki maydanozun yarısını çiğ köfteye, yarısını da üstünün kaplaması için kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi bulgurum şişti. Bu şekilde kum gibi dökülmesi gerekiyor. Burası çok önemli. Daha sonra tekrardan mutfak şefime alıyorum ve çiğ köftemi yapmaya başlıyorum. Burada ben önceden sosları ayrı ayrı hazırlıyorum ki daha sonra köftem yoğururken göz kararı ekliyorum. Hem rengini hem de kıvamını, tadını, tuzunu ara ara tadım yaparak ayarlıyorum. Ama toplamda ben ne kadar malzeme kullandım, nasıl ölçülerle kullandım aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra bu soslar artsa bile ben bunları buzluğa kaldırıyorum ve bir dahaki çiğ köfte yapışımda tekrar kullanıyorum. Hiç sorun olmuyor. Aksine çok da pratik oluyor. Evet, makinemi en yüksek ayara aldım. Bu şekilde hızlı hızlı yoğuruyor. İlk etapta gördüğünüz gibi rengi değişti ve böyle kum gibi dağılıyor. Böyle yoğurmaya devam ettikçe kıvamın kendisi hamur gibi olacaktır ve toparlayacaktır. Ara ara bu şekilde hem rengini hem de kıvamını kontrol ediyorum. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu aşamada gene köftem yoğrulmaya devam ederken 1 çay bardağı kaynatmış olduğum suyum ılıdı. Onu böyle azar azar ekleyerek köftemin kıvamını almasını sağlıyorum. Arada başka malzeme de katıyorum. Videoyu atlamadan izlerseniz siz de görmüş olursunuz. Evet, bu aşamada tadına bakınca cevizin az geldiğini fark ettim ve acukadan tekrar koydum.
Ve yine olmazsa olmaz 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekledim. Ben bunu daha önce ekleyecektim aslında ama unuttum. Evet, hamurum toparlanmaya başladı. Bu aşamada da geri kalan yağ karışımını ilave ediyorum. Bu arada kullandığım acukayı sormak isterseniz eğer bu oluyor. Evet, gördüğünüz üzere 1 çay bardağı suyu böyle azar azar ekledim ve tamamını köfteme yedirdim. Şimdi çiğ köftemizin kıvamına bakıyoruz. Bakın tam istediğim gibi oldu. Böyle kendini toparladı ve birbirine yapış yapış oldu. Bu aşamada yeşilliklerimi ekliyorum. Dediğim gibi maydanozun bir kısmını ayırıyoruz. Evet, biraz da yeşilliklerle yoğurduktan sonra sushi çiğ köftelerimizi yapmaya geçiyoruz. Kıvamına bakar mısınız? Böyle tam istediğim gibi hamurumsu bir kıvam oldu. Böyle çamur gibi derler ya, aynı öyle. İlk etapta bir tane lavaşa çiğ köftemi bu şekilde yayıyorum. Daha sonra arasına dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben böyle hem renk görüntüsü güzel olsun diye hem de daha çok lezzet kattığı için bu malzemeleri kullandım. Ama size de kesinlikle tavsiye ediyorum aynı şekilde yapmanızı. Evet, lavaşımı sıkıca sarıyorum. Daha sonra geniş olan tarafı değil de oralar çünkü biraz bol oluyor. Tok duran yerlerden kesiyorum ve servis tabağıma diziyorum. Görüntüye bakar mısınız? Ama sizi temin ederim ki lezzeti görüntüsünden çok daha güzel. Emin olabilirsiniz diyorum. Evet, şimdi de maydanoz kaplamalı ve Doritos kaplamalı nasıl hazırlıyorum onu göstereceğim. İkinci lavaşımın da yarısına kadar çiğ köfteyi yaydıktan sonra kenara alıyorum ve tabanıma maydanozu bu şekilde yayıyorum. Daha sonra lavaşımı ters çeviriyorum. Köfte altta kalıyor. İçine de yine diğer malzemeleri bu şekilde dizdikten sonra tekrar rulo yapıyorum. Burada fazla kalan tarafı kesiyorum ki çok kalın olmasın. Daha sonra 2'şer parmak kalınlığında kesip tekrar servis tabağıma diziyorum. Özellikle misafir sofralarınızda bu sushi'leri yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok modern, şık bir sunum oluyor. Evet, burada video uzamasın diye altına bu şekilde Doritos'larımı parçaladıktan sonra serdim ve maydanozda yaptığım gibi rulo yapıyorum. Burada sararken çiğ köfteyi ve Doritos'ları birbirine yapışık halde sarmanızı tavsiye ediyorum. Yani sararken elinizle de düzeltmenizi tavsiye ediyorum. Sushi'lerimi de bu şekilde tekrar Doritos'lara bulayarak servis tabağıma yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sushi çiğ köftemi yaptım. Bakın şu an şu görüntüye hayran oldum. Bakar mısınız, böyle inanılmaz güzel görünüyor. Şuraya bakın. Of 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 of. Burada böyle artan çiğ köftelerimi bu şekilde değerlendirdim. Burada da sushi köftelerim var. Bakar mısınız? Bu Doritos'lu, bu da maydanoz kaplamalı. Ama gerçekten çok muhteşem görünüyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bunu 2. defa yapıyorum sizin için. Daha önceden yaptığımda yani parmaklar yendi diyebilirim, o derece. Bakın. Bu da özellikle kıvamını göstermek için şöyle bakın, düşmüyor. Kesinlikle düşmüyor, dökülmüyor. Bakın böyle. Yani tavana atsak yapışır, o derece. Böyle ağzınıza attığınızda damağınıza yapışıyor. Gerçekten muhteşem bir kıvam oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. İnanın bu tarif büyük satar. Yani hiç abartmıyorum. Gerçekten bu tarif büyük satar diyorum. Dışarıdakilerden çok çok daha lezzetli. İnanılmaz bir köfte oldu. İnanın bu kadarını ben bile beklemiyordum. Birebir tarife dikkat edip yaparsanız aynı sonuca ulaşırsınız diyorum. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Önce şöyle Doritos'lusundan almak istiyorum. Çünkü geçen sefer yaptığımda maalesef bana kalmadı. Tadına bile bakamadım. O yüzden şimdi tatmak istiyorum. Stick yok maalesef. O yüzden elimle alacağım.
Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok güzel. Gerçekten yani hele şu son Türkiye'ye gittiğimde dışarıda yediğim çiğ köfteyle karşılaştırırsam inanılmaz lezzetli ve yedikçe yedirten bir tarif oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Çiğ köfte yaparken dikkatinizi çekmiştir. Kesinlikle limon kullanmadım. Acı olmasın diye. Daha sonra dileyen istediği şekilde bu şekilde üstüne sıkabilir. Ben şuna hem suman hem de nar ekşinin ekşisi gerçekten limonun ekşiliğini kesinlikle aratmıyor. Emin olabilirsiniz diyorum. Şöyle. Harika.